Herkese merhaba arkadaşlar. Piyasalar yüksek stres ve satış baskılarıyla bir haftalık kapanış yaptı. Altın %10 düştü. Gümüş %40 düştü. Kripto para piyasası düştü. Amerikan borsa düştü. Bugün haftalık açılışta Borsa İstanbul düştü. Piyasalarda nereye baksak ciddi satış baskıları vardı. Yatırımcılar da bir panik hali içerisinde. Oysa benim için trendler her zaman belliydi. Her zaman panik yapmadan takip ettiğimiz trendleri devam edeceğimizi size anlattım. Bu süreç içerisinde son videoyu yaptığımız pazartesi günü itibariyle İngiltere'deydim. Bir davet icabı Manchester City için bir davet aldım ve geçen hafta İngiltere'deydim. Aslında davet pazartesi günü için geçerliydi ama ben o gün video yapmam lazım, takipçiler beni bekler diyerek daveti bir gün erteleme ile salı günü başlattım. Yani pazartesi günü videoyu çektim. Salı günü yola çıktım ama sonrasında perşembe günü maalesef ki video yapamadım. Zaten o günü yolculukla geçirdim. Uçaktaydım. Her neyse, yani videoların bazen gelmediği dönemlerde de size bildirimlerde bulunduğum yerler var. Twitter'da ya da Instagram'da bildirimler yaptığım yerler var ve ben kısa vadeli bir trader değilim. 2 gün sonra altını satmak için almıyorum ya da 2 gün sonra pozisyonu değiştirmek gibi bir niyetim hiçbir zaman olmuyor. Olacak bir durumdaysam zaten bunu size muhakkak ki anlatıyorum. Ben burada ilk defa yayın yapmıyorum. 5 senedir, 6 senedir. Hatta tam tarih verelim. 2018 itibariyle burada yayın yapıyorum. Her neyse, konumuza dönecek olursak piyasaların düştüğü alanlar itibariyle biz şu anda neredeyiz? Nereye doğru gidiyoruz? Biraz bunları konuşalım. Bu yaşanan düşüşler içerisinde mesela gümüşü satış yapabilirsiniz şeklinde fikirlerimden bahsettiğimde bu bir hazırlıktı. Çünkü size şöyle bir ifadem vardı. Altın %10 düşerse gümüş en az %30 düşer dedim. Gümüş %40 düştü. Ve bu aşamada yapılacak en doğru şey neydi? Riskleri azaltmak, altın varlığını artırmak gibi hamlelerdi. Bugün aynı görüşte miyim derseniz açıkçası evet, birazdan bunları anlatacağım. Altın 10 gün önceki fiyatlarına geri dönerken gümüş bir ay önceki fiyatlarına geri döndü. Bugün geldiğimiz noktada yapılacak en doğru şey nedir diye soracak olursanız ben bugün altın alımı yaptım. Ben altın varlıklarımı artırmaya devam ediyorum. Çünkü Amerika'dan gelen haber akışları içerisinde bir varlık balonu getireceklerini düşünüyorum. Bu varlık balonu içerisinde altının hala ucuz, hala çok yüksek potansiyelli bir periyot yaşayabileceğini düşünüyorum. Kısa vadeli düşüşler sizi yanıltmasın. Geçmişte de biz bunu çok defa gördük. Altını çok ucuz maliyetlerden aldık. Önceki aylar içerisinde, yılbaşında, geçen sene en iyi maliyet noktalarını bulup o noktalar itibariyle size hep şu yorumu yapmak istedim. Altın bugün bir satın al seviyesi içerisindedir. Ve bugün yine aynı yorumu yapacağım bir döngü içerisindeyiz. Altın bugün satın al seviyesi içerisinde. Ve şimdi bunu grafiklere geçtiğimizde anlatacağım. Grafikler üzerinde konuşacağız ama öncelikle bu haberi kaçırmak istemezsiniz. Trump'ın yeni FED Başkanı adayı duyuruldu ve bu yeni FED Başkanı adayı Estee Lauder şirketinin varisiyle evli, Trump ile ailecek görüşen, ailecek onlarla barbekü düzenleyen, ateşi dolar ile yakan bir aile bunlar. Kısacası Trump'a gerçekten çok yakın bir FED Başkanı Amerikan Merkez Bankası'nın başına geçecek gibi görünüyor. Onlarla birlikte faiz indirimleri ve yeni varlık balonları ve arkasından yeni enflasyon trendi karşımıza gelecek ve kesinlikle bu treni kaçırmak istemezsiniz. Bu haberleri sıkı takip etmeye devam edeceğiz ve benim düşüncem şu ki çok büyük fırsatlar yakında ortaya çıkacak. Trump'ın yeni FED Başkanı'nın Wall Street ile arası çok iyi. Onlarla çok yakından görüşen bir isim ve bana göre bu ismin bakış açısı oldukça net. Enflasyonu kontrol altında tuttuktan sonra enflasyondan daha önemli olan finansal istikrarı gündeme alacaklarını düşünüyorum. Hatta açıklaması bana göre son derece net olacak. Enflasyon bir risk altında değil ama finansal istikrar bir risk altında ve bizim için finansal istikrar bu aşamada daha önemli. İşte bu yaklaşım bana göre önümüzdeki dönem içerisinde yeni bir varlık balonunun kapısını açacaktır. Peki finansal istikrar ne demek diye soracak olursanız, bankalar batmasın, tahvil piyasası kilitlenmesin, hisse senedi piyasası da güçlü kalsın ve bunun reçetesi ise çok net likidite ve düşük faiz. İşte bu yüzden sıkı takipte kalmanız lazım. Yılın ikinci yarısı piyasalar adına çok büyük fırsatlar gelecek. Yani kontrollü ve kademeli faiz indirimleriyle piyasayı şişirecekler. Yeni varlık balonu yaratacaklar.
ve daha sonra yeni enflasyon trendi karşımıza gelecek ve bu konular muhtemelen birkaç ay sonra karşımıza gelmeye başlayacak. Bugüne bakarsak öncelikle grafiklere bakalım, grafikleri inceleyelim derim. Şimdi öncelikle kısaca Amerikan borsasını göstermek istiyorum. Nasdaq 100'e baktığımızda bugün vadeli piyasada %1 gibi bir satıcılı olduğunu görüyoruz. S&P 500 endeksinde de benzer bir durum var. O da bugün satıcılı olarak haftalık açılışı yaptı. Aslında piyasaların geneline baktığımızda şu anda düşmeyen bir piyasa yok. Bütün piyasalar bugün satış baskısı ağırlığındaydı. Yani para bir yerden başka bir yere doğru geçiş yapmıyor. Bir panik satışı, bir korku satışı, bazıları için de kar satışı diyeceğimiz satışlarla karşı karşıyayız. Ve daha önce söylediğim gibi ben Amerikan borsa tarafında çok pozitif düşünceler içerisinde değilim. Zaten son birkaç aylık periyottaki hareketi bunu biraz ispatlar bir durumda. Son 3 aylık zaman dilimi içerisinde Amerikan borsa tarafında zayıf ve yatay giden bir süreç izledik. Tabii yatırımcıların en fazla önemsediği, şu anda beklediği yer altın, gümüş gibi varlıklarda son durum nedir dediğimizde ons altına bakalım. Ons altında ciddi bir satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. Günlük periyotta benim indikatörüme göre bulut testini yaptığı bir bölge içerisine geldi. Kısaca şunu söylemek lazım. Bakın 5544 dolar seviyesi benim için bir direnç alanıydı. Ons altın bu seviyeyi aşamadı. Bu seviyeyi aşamadığı için kısa vadeli geri çekilmeler yaşaması çok normal. Zaten size anlattığım şey şuydu. Kısa vadeli geri çekilmeler altın yatırımcısı için bir fırsat olacak. Çünkü ben altındaki yükseliş trendinin devamını bekleyeceğim. Daha fazla yükselişleri altında göreceğimizi düşünüyorum. Bugün geldiğimiz noktada yaşanan bu satış ile birlikte altın şu anda bir satın al seviyesi içerisindedir. Ve bu satın al seviyesi içerisindeyken kademeli olarak alımlar yapmak en mantıklı seçenek. Bugün, yarın, çarşamba günü, belki bu hafta boyunca altın yine satın al seviyesi içerisinde olmaya devam edecek. Bakın benim yaptığım yorum anlık ya da saatlik değil. Videoyu izlediğin anda hadi bakalım şimdi altın al, şimdi almazsan altını bir daha alamazsın gibi bir durum yok. Bir düzeltmeyle karşılaşıldığında kısa vadeli bir bekletme ve bir akümülasyon dönemi yaşanır. O akümülasyon dönemi içerisinde, yani şu anda altın bir satın al dönemi içerisindedir. Ve ben bunu neye göre anlatıyorum derseniz, bakın bu bulut indikatörü benim kendime ait olan bir indikatör. Ben yayınlarımda bunları size gösteriyorum. Diyorum ki bulut bölgesine geldiğinde benim desteklerimle uyumlu bir vaziyet içeriyorsa bunu bir satın alma sinyali olarak sizlere anlatırım diyorum. Bu işaretlediğim alanlar hep burada duruyor. Bakın 3900 TL seviyesi, 4000 TL seviyesi ya da 4300 TL seviyesi ya da burada 4500 TL seviyesi yatırımcılar için bir al seviyesiydi. Bugün içinde bulunduğumuz fiyatlar içerisinde burası yine bir satın al seviyesi olduğunu söylemek isterim. Bakın direnç testi olarak da burada 5544 dolar seviyesini ben rastgele mi çizdim? Hayır. Benim önceki yayınlarımın hepsinde bu direnç seviyesi var. Aynı direnç gram altın tarafında da vardı. Bakın gram altını açıp baktığımızda 7760 TL seviyesini bir direnç olarak çizdim. Direnç ve destek ne anlama geliyor? Direnç bir ürünün güçlü satıcılarla karşılaşacağı yerin adıdır. Destek ise bir ürünün güçlü alıcılarla karşılaşacağı yerin adıdır. Ve biz grafiğe baktığımızda 7760 seviyesinde güçlü satıcılarla altın burada karşılaştı. Kısa vadeli bu düşüşü içerisinde de benim indikatörümde bulut bölgesi içerisine de bariz bir şekilde geldi. Yani gram altın bugün, şimdi, şu anda bir satın al seviyesi içerisindedir. Bugün, yarın, çarşamba, perşembe, cuma bu hafta içerisinde gram altın satın al seviyesi içerisinde olmaya devam etmesi çok muhtemel. Yani yarın fiyat 6500 üzerinde dahi olsa, 6700, 6800 seviyesinde olsa dahi gram altın bir satın al seviyesi içerisinde olacak. Ya da biraz daha aşağısında olduğunda yine bir satın al seviyesi içerisinde olacak. Elbette bu benim nacizane şahsi fikrim. Ben öngörülerimi hem temel verilere dayandırıyorum hem teknik verilere bakarak yorum yapıyorum. Geleceği görmek hiçbirimizin haddine değil ama bizim yaptığımız şey sadece bir şeyleri öngörüp geleceğe hazırlanmak. Portföylerimizi buna göre ayarlamak, buna göre pozisyonlarımızı almak. Bakın gümüşe baktığımızda bulut testi anlamında gümüşte aynı benzer bir hareketi yaptı aslında. Yani 120 dolar seviyesi itibariyle tekrar 75 dolarlara kadar indiği bu bölge içerisinde aslında gümüş de bir satın al seviyesi içerisine yeniden gelmiş oldu. Ama aralarındaki farkı şöyle izah etmek isterim. Bakın size bir rasyo göstermiştim. Bu rasyoda şöyle bir düşüncem vardı.
50 seviyesi itibariyle altın gümüşten daha cazip bir ürün olacaktır diye düşünüyorum demiştim. Yani bu rasyo bize neyi gösteriyor? Altının gümüşe olan endekslenmesini, bir nevi değerini gösteriyor. Bu ürün yukarıya doğru gittikçe altın gümüşten daha fazla yükselecek ya da altın gümüşten daha fazla yükselmiş olacak diyebiliriz. Bugün baktığımızda şu anda yaşanan bu tepki hareketinde nasıl bir fiyat farkı oluştu derseniz, bakın buradan 43 seviyesinden tepki alarak 59 seviyesine gelmiş ama benim baz aldığım seviye 50 idi. 50'den itibaren baktığımızda burada şu anda bu bir haftalık zaman dilimi içerisinde altın yaklaşık olarak gümüşten %25 daha az düşmüş diyebiliriz. Yani benim baz aldığım nokta itibariyle en dibi baz alırsanız şöyle bakarsanız %45 gibi bir fark bulursunuz. Yani altın gümüşten %45 daha az düşmüş. Zaten size söylediğim şey şuydu. Gümüş altının kaldıraçlı kuzenidir. Biraz daha risk almak istiyorsanız gümüş tercihleri sizin için muhakkak ki mantıklı olacaktır. Ama ben ayaklarım yere biraz daha sağlam bassın diyorsanız yapacağınız şey altın alımı yapmak, gram altın alımı yapmak daha mantıklı bir seçenek bana göre. Bugün geldiğimiz fiyatlar içerisinde tekrar söylüyorum ki 6500 TL seviyesi gram altında yeniden bir satın al seviyesidir. Ve bu satın al seviyelerini geçmiş dönemlerde defalarca size anlattım. O seviyeler kısa vadeli zaman dilimi içerisinde hızlı tepkilerle hızlı kazançlar vermedi belki ama kısa bir müddet sonra yatırımcılarına çok iyi kazançlar verdi. Bugün yine benzer bir tabloyla karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum. Ve tercih değerlendirme ise tamamen size kalmış. Bakınız şu anda benzer bir durum platin tarafında da var. Platinde de benim bulut indikatörüme göre uzun zaman sonra ilk defa bulutun altına indiği bir alan içerisine girdi. Bu ürünlerin tekrar yukarıya doğru toparlaması bana göre en muhtemel seçenek, en muhtemel senaryo olacak. Kısa vadede yatırımcılara fırsatlar verdiklerini düşünüyorum. Bu fırsatlar içerisinde ağırlıkça altına önem vermenin daha mantıklı olduğu kanaatinde, düşüncesindeyim ben. Borsa İstanbul'da 14.000 seviyesi benim direnç olarak kabul ettiğim seviyeydi. Buraya henüz tam olarak ulaşmadı. 13.900 seviyesine geldi. Bugün haftalık açılışta o da satış baskılarıyla karşı karşıya kaldı. Ama henüz trendini burada tamamladığını düşünmüyorum. 14.000 seviyesine ulaşıp buradaki tepkilerle birlikte kısa vadeli bir geri çekilme olup olmayacağını konuşabiliriz diye düşünüyorum. Ancak altında gördüğümüz, gümüşte gördüğümüz gibi bir durum karşımıza çıkarsa öncelikle Borsa İstanbul'un 14.000 seviyesini test etmesi, kararını da burada vermesi gerekir diye düşünüyorum. Özetle konuyu toparlayacak olursak benim genel geçer düşüncelerim çok net. Yaşanan düzeltme sonrasında gram altın yatırımcılar için bir satın al seviyesi içerisine geldi ve önümüzdeki dönem içerisinde birkaç aylık dönem içerisinde yatırımcılara yeniden iyi kazançlar getireceğini düşünüyorum. Aynı şekilde gümüş de bir satın al seviyesi içerisinde ama gümüşte biraz daha temkinli bir bakış içerisindeyim. Altının daha güvenli olduğunu düşünüyorum. Portföy ayarlaması yaparken en azından bunu göz önünde bulundurmanız çok daha sağlıklı olacaktır. Düşüş dönemleri içerisinde korkup, panik yapıp, satışlar yapıp kenara çekilmek doğru bir seçenek değil. Mesela gümüş yatırımlarında kar satışı yapmamış olanlar, altına geçiş yapmamış olanlar kısa vadeli toparlanma süreci içerisinde gümüşte toparlanmalar geldikten sonra portföylerini ayarlayıp altına biraz daha ağırlık verebilirler. Benim şu andaki düşüncem altın, gümüş, platin gibi ürünlerin potansiyel dip alanlara ulaştığını, buradan yeniden yükseliş trendine başlayacaklarını düşünüyorum. Kripto para tarafına geldiğimizde ise Bitcoin'de, altcoin'lerde de yine satış baskıları ağırlıktaydı. Küçük altcoin'ler özellikle çok ciddi satış baskılarıyla karşı karşıya kaldı. Tabi işin kötü tarafı altın, gümüş gibi ürünler en azından yükseldiklerinin bir kısmını geri verdiler. Ama kripto para piyasasında henüz o yükselişin başladığını bile görememiştik. Negatif oluşum 90.500 dolar seviyesinin aşılamamasıyla kendini biraz daha göstermişti. 84.600 dolar seviyesi kaybedildi. Bu kayıp sonrasında da 77.000 dolar seviyelerine kadar düşüş geldi. Yani şu anda Nisan ayındaki potansiyel dip bölgeye gelmiş durumda olan bir Bitcoin var. Haftalık grafikte benim ucuzluk indikatörümde aslında Bitcoin'in şu anda ucuz bölgeye girdiğine dair bir sinyal de gelmiş durumda. Bakınız bu sinyal daha önce oluştuğunda Bitcoin 55.000 dolar seviyesindeydi. Bir sonraki sinyalin geldiği alan içerisinde de Bitcoin 77.000 dolar seviyesindeydi. Yani şu anda 77.000 bölgesi itibariyle bu sinyal yanmış oldu. Bu haftaki hareketlerde önemli olan şey şu. Bu grafik haftalık grafik olduğu için burada yaşanan kısmi toparlanma
toparlanmayla bu kırmızı işaretin tekrar maviye dönebileceğini söyleyebiliriz. Yani kafa karıştırmadan şunu söylemek isterim. Bu grafik haftalık olduğu için Bitcoin bu haftayı bu fiyatta kapatırsa eğer ucuzluk sinyali net olarak kendini göstermiş oluyor. Bizim buradan çıkartmamız gereken sonuç ise şu: Bitcoin artık ucuzluk sinyaline göre tam olarak potansiyel ucuzluk bölgesi içerisine gelmiş durumda. Kademeli olarak yapılan alımlarda dikkat edilmesi gereken potansiyel bir dip bölgesi içerisindeyiz. Bunun altında henüz benim çizdiğim bir destek alanı yok ve umarım bu seviyeler itibariyle Bitcoin'de toparlanma imkanı bulur. Benzer bir durum haftalık grafikte Ethereum tarafında henüz yok. XRP tarafında henüz yok. Altcoin'lerde genel olarak benzer bir durum yok. Bitcoin'de bu işaret kendini göstermeye başladı. Total 3 grafiğine baktığımızda Bitcoin ve Ethereum dışındaki altcoin'lerin market cap'inde de henüz ucuzluk işareti yanmış durumda değil. Özetle burada Bitcoin, Ethereum, XRP gibi major altcoin'lere odaklanmaya devam etmek yine mantıklı bir seçenek olacak. Peki bu küçük altcoin'ler hiçbir zaman toparlamayacak mı diye soranlarınız vardır. Benim yorumum şu: bakın, Others dediğimiz bu top 10 altcoin dışındaki dominansı gösteren grafikte kırmızı bulut üzerine bir yükseliş gelmesi koşulunda küçük altcoin'lerin bir yükseliş trendi içerisine girebileceğini konuşabiliriz. Küçük altcoin'lerin bir yükseliş trendi içerisine gireceğini konuşabiliriz. Bunu mesela burada işaretlemiştim Ekim ayında. Bulut içerisine girdikten sonra şurada kapanışlar gelseydi altcoin'ler için yeni bir yükseliş trendi başlayacaktı ama bu oluşum kendini göstermiş durumda değil. Halihazırda şu anda yapması gereken ise şu %7.37 seviyesinin üzerine tırmanması gerekiyor. Bu hareket gerçekleşirse eğer küçük altcoin'lerde hızlı yükselişleri ve daha fazla yükselişleri konuşuyor hale gelebiliriz. Bu görüntüyü görene kadar ağırlıkça Bitcoin, Ethereum, XRP tarafında odaklanmak ve kademeli alımlar yaparak biraz daha dikkatli şekilde yürümek gerekiyor. Bu sohbetleri daha detaylı ve daha fazla konuşmak istiyorsanız YouTube katıl sohbetine gelin. O sohbetler içerisinde hem sorularınızı sorabilirsiniz hem de bu piyasaların akıbetleri hakkında daha fazla detayı hep birlikte konuşma imkanı bulabiliriz. Şimdilik bunların dışında ilave edebilecek başka bir şey yok. Fiyatlar ne olursa olsun sizin keyfiniz yerinde olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.